Hocam pankreas kanserinde ikinci şans olur mu? Olur. Biz buna ikinci şans cerrahi diyoruz. Şöyle oluyor. Aslında iki ayrı grup hastayı katmak lazım bunun içine. Birinci grup, daha yaygın olan grup, biliyorsunuz biz hep pankreas kanseri kadar spesifik hastalıkların merkezleşmesi yönünde bütün tıbbın evrimleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla her aklına gelen cerrah bu ameliyatı dur ben de yapmak istiyorum diye yapmasın. Sadece bu işle uğraşan işte hepatobiliyer cerrahi gibi bir branşta yoğunlaşsın istiyoruz. Bundan hem bilimsel veri bir yerden çıktığı için doğuyor hem de tecrübe artıyor. Dolayısıyla bundan hem toplum faydalanıyor hem birey olarak hasta faydalanıyor. Cerrah da biliyorsunuz genel cerrah tanımı çok geniş bir tanım. Eski genel araba tamircisi gibi. Aslında çağ dışı bir tanım. Yeni haliyle siz arabanız ne markaysa gittiğinde biliyorsunuz motoruna ayrı usta, kaportasına ayrı usta, elektriğine, döşemesine hepsine ayrı usta bakıyor. Motor ustası en büyük usta gelsin kaportayı o yapsın hiçbir zaman demezsiniz. Bunu arabanızda bütün doğallığıyla kabul etmişken bir genel cerrah diye birinin pankreası da dur ben yılda bir kere yapıyorum ama yapıyorum demesi aslında bence çok tutarsız bir geri adım bütün sağlık için. Şimdi ikinci cerrahi neden önemli? Bu insanlara denk gelen maalesef Türkiye'de çok sayıda hastayla ben karşılaşıyorum. İşte hocam açıldı bu tümör burada damarı tutmuş çıkmaz denildi. İşte biz ameliyat olamadan işte bir yıldır kemoterapi alıyoruz diye bana gelen hasta var. İlk filmlerine bakıyorsunuz. Hani damarı tuttuğu dahi şüpheli olan bir grup hasta var. Bir. İki, damarı tuttuğunu siz de gördüğünüz halde tamam ben bunu o zaman önden kemoterapi vereyim, hiç açmayayım aslında diyeceğiniz bir hastayı anlamadan açmış olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir grup da var maalesef bunun içinde. Peki tamam bari bu hastayı açtın, gözünde radyolojinin gösterdiğini görmemişsin ama ameliyatta bunu saptadın. Etkili bir kemoterapi protokolünün verileceği bir yöne yönlendir ve aslında ikinci şansını o kemoterapiden sonra kullandır. Yönüne de o hastalar hiçbir zaman saptırılmıyor. Yani mutlaka kimseyi kırmak için söylemiyorum bunu. Buna istisna durumlar da vardır ama sık sık İstanbul dışı şehirler ve İstanbul içinden bana hocam açıldık biz ameliyat edilemez tümör damarları sarmış denilen hastanın filmine bakıyorsunuz. O söylenilen beyanda örtüşmeyen bir kendi izleniminiz oluyor. Onlara ikinci şans cerrahi direkt ya da bir ön tedavi sonrası mutlaka önermek lazım. Size bir hasta geliyor. Radyolojide bakıyorsunuz aslında hasta ameliyat edilebilir gibi duruyor. Ama sizi tedirgin eden bir mesela diyelim marker yüksekliği var. Bu özellikle pankreasın başından ziyade kuyruk gövde tümörlerinde daha sık yaşanır. Ben o hastalara mutlaka bir önce tanısal laparoskopi dediğimiz bir kamerayla içeriye girerek başlamak istiyorum. Hastaya şu iki seçeneğin olabileceğini anlatıyorum. Eğer ben o kamerada kaygı duyduğum marker yüksekliğini izah edecek bir karın zarı yayılımı görmezsem planladığım şekilde ameliyatınızı yapmaya devam edeceğim. Ama eğer bunu görürsem ameliyat sırasında aldığım örneği mutlaka zaten bu tür ameliyatların frozen section denen ameliyat sırasında patoloğun cevap verebildiği yarım saat içinde bir imkanın olduğu merkezde yapmak lazım. Patolog size karın zarında ben evet pankreas tümörü görüyorum diyorsa o noktada bu hastayı ameliyat etmiyorsunuz. O noktada durup kemoterapi alsın diye uygun görülen protokol eğer FOLFIRINOX gibi etkili bir protokol sonra bir port ihtiyacınız oluyor. Bu hastaya bir port takılıp ondan sonra vereceği cevaba bakıyorsunuz. Şimdi eskiden biz kategorik olarak metastatik hastayı hiçbir şekilde bir daha ameliyat kulvarına geri dönmez diye kabul ediyorduk. Ama benim yaptığım bir veri topladığımız için çalışma kapsamında diyeyim, hasta grubu var. Giderek bu yılda işte 3 hasta, 5 hasta artarak şu an benim toplam tecrübemin herhalde 15-20 hastaya geldiği başında metastatik olan ama kemoterapi sonrası metastazları tamamen kaybolmuş ya da çok iyi marker gerilemesi olan hastalara tekrar bir daha açıp cerrahi yaptığımız bir grup hasta olmaya başladı. Bu tabii çok temkinli ifade edilmesi gereken bir şey. Metastatik hastaları cerrahiye tekrar yönlendirmek değil amacım pankreas kanserinde. Ama ben
pankreasın adını değiştireyim. Kalın bağırsak tümörü diyeyim. Bir hasta geldi, açtınız, kalın bağırsak tümörü var. Karaciğerinde de metastazlarını gördünüz. Diyelim size geliş sebebi de bağırsak tıkanıklığı. İlla orada tümörünü çıkartmıyorsunuz. Bir stoma dediğimiz bağırsağı dışarı aldığınız bir noktayla akut sorununu çözdükten sonra hastaya kemoterapi veriyorsunuz. Verdiniz. Hasta çok iyi cevap verdi. Metastazları azaldı, küçüldü. Primer tümörü de duruyor. Tereddütsüz o hastayı açar, hem kalın bağırsağını ameliyat eder hem metastazlarını çıkartırsınız. Şimdi bu kalın bağırsak tümörlerinde standart uygulamayken pankreas kanserinde niye biz bunu yapmayalım? Aradaki fark şu, kalın bağırsak tümöründe etkinliği gösterilmiş ve çok da uzun fayda sağlamış pek çok protokol var elimizde sistemik tedavi olarak. Pankreas kanseri daha yeni buraya yaklaşmaya başladı. Etkili bizim şu an kullandığımız 2 protokol, birisi 2012, birisi yanlış hatırlamıyorsam 2013 ya da 2014'te uygulamaya girdi. Ve günden güne yeni ilaçlarla elimiz güçleniyor sistemik kontrol açısından. Sistemik kontrolü sağladığınız nokta kalın bağırsak kanserine yaklaşıyorsa neden pankreas kanserinde primer tümörü ve metastazını çıkartmayasınız ki? Yani bu sistemik kontrol gücünüz arttığı sürece lokal kontrolü de cerrahi olarak sağlama hakkı veriyor bize. O yüzden giderek artan böyle bir popülasyon var. Bunu insanlara yanlış aktarmamak lazım. Şu an standart metastatik hastanın tedavisi mutlaka kemoterapidir. Ama onun için de ayrılan bir alt grup oluşuyor. Çok iyi cevap verenler. Onlara ne yaptığımızı da işte şu an benim de hasta topladığım çalışmalar gibi belli bir protokol dahilinde ne olduğunu görmek üzere hastaya da bunu çok net anlattıktan sonra ameliyat kulvarına tekrar çevirebiliyorsunuz. Peki ilk adresi yanlış olup da sonrasında cerrahi şansını kaçırmış olan hastalar da oluyor mu? Olabilir. Yani oluyor da. Orada işte çok aslında ince bir dengeyi korumanız lazım. Ne hastayı sen yanlış yapmışsın, bak bana gelseydin ben bunu çözerdim diye aslında geçmişiyle ve ilk hekimiyle kavga edeceği bir duruma çevirmek lazım. Ne de hala bir imkan varsa bunu aslında hastanın elinden almak lazım. Dolayısıyla orada biraz dikkatli konuşarak, yani bunun o şartlar altında yapılmaması gerekmiş, meslektaşım böyle bir karar vermiş diye o hekimi de küçültmeden, incitmeden ya da hastayı ona düşman etmeden bunu anlatabiliyor olmanız lazım. Bu hakikaten bazen yapılamayabilir, imkan o noktada o kadardır. Yani orada onu zorlamak da iyi bir şey olmayabilir. Kesinlikle orada hekimler belki de yapmayarak doğru karar veriyor. Ben onu detayını vaka bazında konuşmadan hiçbir zaman bir genellemeyle bir çuvala toplamak istemem. Ama söylediğiniz gibi başında belki başka yerde olsa ameliyat edilebilecek olan ama başka yerde olduğu için tecrübenin azlığından dolayı ya da teknik imkanların azlığından dolayı yapılamamış hasta mutlaka oluyor bir yerlerde. Onlar size yolunu bulup geldiğinde o noktadan ileriye bakarak ne yapabileceğinizi konuşup planlamanız lazım. Peki videoya ikinci şans cerrahi olarak başladık ama o cerrahi şansı en fazla kaç kez elde edebiliyor bir hasta? Şöyle söyleyeyim, yani başta inoperable denilen ve benim gelip ameliyat ettiğim, ondan sonra 3. yılında nüks ettiği için nüksünü de ameliyat ettiğim hastam bile var. Bu biliyorsunuz daha evvelden onun hakkında bir işte hasta bilgilendirme günü, pankreas farkındalık ayında yaptığımız benim artık dostum olan Fazilet Hanım. Buradan da selam göndereyim Fazilet Molla'ya. Bunun mesela en tipik örneği. Ameliyat olamazsınız denildiği bir noktada geldi. İlk ameliyatını oldu. Sonra sistemik tedavisini aldı ama belli bir yerinde bir lenf nodunda nüksetti. 3 yıl sonra onu da ameliyat ettim. Onun üzerinden de sanıyorum 6 yıl geçti. Yani ilk tanıdan bu yana 9-10 yıl oldu. Keyfi yerinde.